Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da modül ayarlarından, genel ayarlardan ve kısa yollardan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi programın arayüzünde açılan Lighttable sayfasındayız. Sol tarafı anlatmıştım daha önceki derslerde. Şimdi sağ tarafı anlatayım. Fotoğraf açalım ve klasörün içindeki bütün fotoğrafları açacağım. Ctrl+A yaptım ve Open dedim. Aklıma yönlendirdi. Lighttable'a geçiyorum tekrar. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarımız geldi. Şimdi Select modüle geleyim. Select All dediğimizde fotoğrafların hepsini seçer. Select None dediğimizde seçimlerin hepsini kaldırır. Fotoğraf tek tek seçmek istediğimizde kontrole basılı tutarak mouse'un sol tuşuyla tıkladığımızda fotoğraflarımızı seçeriz. Veya fotoğrafın üzerine geldiğimizde tıklamamıza gerek kalmadan Space tuşuna basarak seçmek istediğimiz fotoğrafları seçebiliriz. Diyelim ki seçmiş olduğumuz fotoğraflarla ilgili çalışmalarımızı yaptık ve seçilmeyen diğer fotoğrafları seçmek istiyoruz. Bunun için Invert Selection dediğimizde seçilmemiş olanları seçip seçili olanların seçimini kaldırır. Select Film Rule dediğimizde hangi dosyayı açtıysak o dosyadaki bütün fotoğrafları seçer. Şu an bir dosya açtığım için ben fotoğrafların hepsini seçmiş oldu. Select Untouch dediğimizde ise diyelim ki bir fotoğraf üzerinde biz düzenlememizi yaptık. Darkroom'a geldik ve bir düzenleme yaptık. Daha sonra Lighttable'a geri döndük. Ve bu fotoğrafımızla işlemimiz bitti. Diğer fotoğraflarımızla ilgili işlem yapmak istiyoruz ve hepsini aynı anda seçmek istiyoruz. Select Untouch dediğimizde bu fotoğrafla işimizin bittiğini algılayarak diğer fotoğrafların seçimini yapar. Select modül bu şekilde. Selected Image ise seçmiş olduğumuz fotoğraflar üzerinde yapacağımız kısım. Diyelim ki bir fotoğrafımızı seçtik ve Remove dedik. Şu anda program üzerinde açılı olan fotoğraf program üzerinden kaldırır. Trash dersek fotoğrafı bilgisayarımızdan siler. Move ile hareket ettirmemizi sağlar. Fotoğrafı kopyalamamızı sağlar. Create HDR ile aynı kadrajda farklı pozlamalarla fotoğraflar çektiğimizde, yani HDR fotoğraf yapmak istediğimizde o fotoğrafları seçersek üst üste diyelim. Create HDR dediğimizde program bize fotoğrafları üst üste bindirerek HDR fotoğraf oluşturur. Duplicate fotoğrafımızdan tekrar bir benzerini oluşturması. Fotoğrafı döndürme kısımları. Gruplandırma, mesela grup yapalım fotoğraflarımızı. Grup dedik. Gördüğünüz gibi sarı bir çerçeveyle o fotoğrafları bir grup haline getirdi. Ungroup dediğimizde de grubu kaldırır. Gördüğünüz gibi. History Stack ise bir fotoğrafımızın üzerinde düzenleme yaptık diyelim. O fotoğrafımızın üzerinde yapmış olduğumuz düzenlemeleri farklı fotoğrafları kopyalamak istersek copy deriz. OK deriz. Başka bir fotoğrafı buna aktarmak istediğimizde o fotoğrafımızı seçerek paste dediğimizde yapıştırır bütün ayarları. Bu timelapse yapan arkadaşlar için çok faydalı olacaktır. Ben bunu çok kullanıyorum. Diyelim 300 fotoğraf seçtiniz ama tek fotoğraf üzerinde çalışıyorsunuz ve o fotoğrafta yapmış olduğunuz ayarları kopyalayıp diğer 299 fotoğrafa yapıştırarak tek fotoğraf üzerinde çalışmanızı bütün fotoğraflarınıza kaydedebiliyorsunuz. Stiller oluşturabiliyorsunuz programda. Meta verilerini girebiliyorsunuz veya fotoğraf makinenizdeki meta verilerini program okuyor. Bunlara ek olarak diğer verileri de girebilirsiniz. Başlık, açıklama, hak sahibi gibi verileri girebilirsiniz. Tag ekleyebilirsiniz fotoğraflarınıza. Geotag ekleyebilirsiniz ve Export Selection fotoğraflarımızı kaydedeceğimiz kısım. Bir fotoğrafımızın düzenlemesini bitirdik diyelim. Burada kaydetmek istediğimizde bir dosya seçebiliriz. Herhangi bir dosyaya seçebiliriz. Veya şu anda benim olduğum gibi mesela masa üstünde uzantı şu anda masa üstünde gözüküyor. Buraya ben herhangi bir isim verip kendim yeni klasör oluşturabilirim. Export dediğim zaman düzenlemiş olduğum fotoğraflarımı yeni klasör oluşturarak onun içine kaydeder. Bu kısımda fotoğraflarımın formatı ve kalitesini ayarlarım. Birçok format mevcut ama şu anda en çok kullanılan JPEG
tercih ediyorum ben de. Ve kalite ayarını yapıyorum. %100'den düşürebilirsiniz. Alt kısımda fotoğrafın boyutunun ne kadar olacağını sınırlayabilirsiniz. Bunu yarışmalarda daha çok isteniyor. Mesela 1920 piksel olarak istendiğinde buraya girdiğimde diğer kenarı buna uygun olarak program kendisi atıyor. Onun haricinde ben en kaliteli olarak 00 girdiğinizde fotoğraf üzerine hiçbir oynama yapmadan kendi ayarlamış olduğunuz kadraja göre kaydeder. Bu kısımda yine genel ayarlar kısmında burada birçok ayar kısmı var. Bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Bir XMP kaldırmayı göstermiştim. O işinize çok yarayacaktır. XMP dosyaları istiyor musunuz, istemiyor musunuz onunla ilgili. Border around image in dark mode. Bunu göstermek istiyorum. 20 yazmışım. Bu bize şunu sağlayacak. Bir fotoğrafımı açayım. Yaklaştırayım. Fotoğrafımı yaklaştırdığımda diğer modüllerle arasındaki mesafe var. Belli bir mesafe var. Onu genel ayarlardan GUI Options'tan Border Around Image in Dark Mode dediğimizde burada kaç piksel uzak olmasını istersek onu girebiliriz. Mesela 20'den 5'e düşürdüm. Bu şekilde bu boşluğu ayarlayabilirsiniz. Ben biraz boşluk kullanmayı tercih ediyorum. Çerçeveyle karıştırmamak için. %20 tekrar yapıyorum. Close diyorum. Açtığımda boşluğum yine oluş. Yine ayarlarımızda Core Options'ta XMP'yi kaldırmayı göstermiştim. Burada birçok ayarları seçebilirsiniz. Ben hiçbiriyle oynamadım şu ana kadar. Dosyaları isimlendirme veya fotoğraflarınıza özel isimlendirme yapmak isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Ve kısa yollara geldiğimizde burada pek çok kısa yol mevcut. Bunları inceleyebilirsiniz. Ben şuraya göstermek istiyorum. VX. Bu fotoğrafa yakından bakmak istediğimizde Z ile yapabileceğimizi söylemiştim daha önceki bölümlerimizde. Diyelim ki fotoğrafımızın üzerine geldik ve Z tuşuna bastığımızda fotoğrafımızı bize tam sayfa olarak gösterir. Veya Ctrl Z yaptığımızda fotoğraf makinesinin nereye netlik yaptığını belirterek gösterir. Diyelim ki fotoğraflarımızın altına indik ve G'ye bastığımızda bizi sayfanın en üst kısmına çıkarır. Diğer kısa yollardan göstermek istediğim 0, 1, 2, 3, 4, 5 ile fotoğraflarımıza yıldız verebiliyorduk. Space tuşuyla fotoğraflarımızı seçebiliyorduk. Şimdi Light Table'dan Darkroom'a geçeyim. Fotoğrafımıza tam boyutlu bakmak istediğimizde Z'ye basmamız yeterli olur. Veya diğer fotoğrafa geçmek istersek mesela aşağıdaki fotoğraflarımızı değiştirmek istersek sırayla Space'e basarsak ileriye doğru gider. Backspace'e basarsak da geriye doğru gider. Onun haricinde o seçimleri mouse'la yapmak istersek bir kere değil çift tıklayarak yapabiliriz bunu. Gitmek istediğimiz fotoğrafı seçerken çift tıklamamız gerekiyor. Diğer kısa yolumuz alt tuşuna basarken bir tuşuna bastığımızda fotoğrafımızı %100, tekrar bastığımızda %200 yaklaştırır. Yine bastığımızda %100 ve %200 arasında fotoğrafımızı yaklaştırır, geri alır. Alt 2'ye bastığımızda ise çalışma alanımızın tamamına fotoğrafı sığdırır. Alt 3'e bastığımızda ise fotoğrafımızı tam kadrajda görmek için
çalışma alanımıza sığdırır. Şimdi modül ayarlarımıza gelelim. Alt kısmı kapatayım. Bize daha çok çalışma alanımız kalsın. Modül ayarlarımızda pek çok modül mevcut, gruplar mevcut. Şimdi bende bütün modüller açık. Bu modülleri açıp kapatmayı göstereyim. More Modules dediğimizde bütün modüllerin bilgileri gelir burada. Görmüş olduğunuz gibi bütün modüller burada. Burada sol üst kısmı Presets'a tıkladığımızda seçmek istediğimiz hazır ayarlar var. All Modules dediğimizde bütün modülleri seçer. None modül dediğimizde bütün seçimli modülleri kaldırır. Creative Modules kendi hazır ayarları var programın. Default, Technical Modules, All Purpose, Architecture, Street fotoğrafları için, Landscape ve HDR fotoğrafları için pek çok hazır ayar mevcut burada. Siz kendinize özel ayarlar yapmak istediğinizde, mesela modüllerin hepsini kapattım. Kullanmak istediğiniz modülü tek sefer üzerine tıkladığınızda modülün bulunmuş olduğu grupta modülü açar. Şu anda Basic grupta Base Curve'yi açtı. Ancak Tone grupta hiçbir ayar yok. Çünkü bütün modüllerin ayarlarını kaldırmıştım. Diyelim Color Balance açtım. Color grupta Color Balance geldi. Peki en çok kullandığım modülleri favorilere eklemek istersem, mesela Color Balance'ı favorilere eklemek istediğimde seçmiş olduğum modüle tekrar tıklamam yeterli. Hem Color modülde hem de favorilerimin içerisinde yer alacaktır. Base Curve mesela tekrar seçeyim. Channel Mixer'ı seçtim. Channel Mixer Color grupta açık ama favorilerimde mevcut değil. Burada yıldız işareti çıktığın favorilerimde olan modülleri görmüş olurum. Ayrıca kapatayım. Color Balance açtım diyelim. Ve kullandım fotoğrafımda. Şöyle yapayım. En soldaki kısımda ise aktif olan modüller gösterilir. Gördüğünüz gibi. Şu anda benim fotoğrafımda Sharpen, Color Balance, Base Curve, Orientation, Highlight, Reconstruction, White Balance aktif olduğunu gösterir. White Balance, Highlight, Reconstruction program bunu sürekli çalıştırır. Raw, Black, White Point, Demosaic, Input Color Profile, Output Color Profile bunlar aktif olmayan, düzenleme yaptırdığınızda ayarları değiştiren modüller. Aktif olma gibi bir durumları yok. Aktif olan modülleri mesela kapatmak istersek Sharpen'ı kapattım. Color Balance'ı kapattım diyelim. Farklı bir modüle gittim. Tekrar açtığım modüllere geldim ve onları buradan kaldırdı. Şimdi bütün modülleri tekrar açacağım. Gelecek derslerde görmüş olduğunuz bu modüllerden teker teker bahsetmeye çalışacağım. Diğer dersleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalınız.